Gülüş tasarım için gelen hastalarımız neler yaşıyor onu göreceğiz hep birlikte. Gülüş tasarımı için bir araştırma içerisindeydim. Sosyal medyada gezinirken önüne çıkanlarda gördüm. Kendisini araştırdığımda da hakikaten işinde ne kadar uzman, ne kadar detaylı bir iş yaptığını gördüm. Uzmanlığı konusunda çok derinlik kazandığını görmek beni çok mutlu etti. O yüzden Melih Hoca'nın iletişim bilgilerini alıp randevu oluşturup buraya geldim. Senin rahatsızlığın tam olarak buradaki düzensizlik, rahatsız eden bu. Evet. Hiçbir şekilde fonksiyonel duruma karışmadan dişlerin sadece ön yüzeylerine işlem yaparak sizi rahatlıkla gülüş tasarımı yapabiliriz. O sağ premoların çok uzun olduğunu da burada görüyoruz bak. Şimdi genişten bakalım. Aynen. Şu an bu gayet iyi görünüyor. İyi bir tasarım. Ne düşünüyorsunuz? Bu bizim yol haritamız adına iyi midir? Tasarımımız uygun görünüyor benim için. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde devam edeceksek ben çok mutluyum şu an. Şöyle mavi bir trak böyle şeffaflık vermeye çalışıyoruz. Bu dijital üretilen gülüş tasarımlarında o şeffaflıkları verdiğimiz zaman çok daha derin bir doku oluşuyor. Bittiği zaman o tekstürle beraber daha iyi bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Fırından iş yavaş yavaş çıkıyor. Birdenbire değil. Dolayısıyla fırının açılmasının bir süresi var. Fırın birdenbire açılsa o seramik çok sıcaktan birden soğuduğu zaman tabii çatlar üstündeki o koyduğumuz lamineler. Dolayısıyla onun yavaş yavaş soğuması lazım. Evet, laminelerimizi dişlerin üzerine koyduk. Sadece prova yapmak amaçlı, nasıl oturduklarına bakmak amaçlı. Burada laminelerin inceliğini görüyoruz. Sadece arada su var şu an. İncecik seramik yaprakçıklar. Beklentim tamamen doğal bir sonuç elde edip bu doğal sonucu kesinlikle kendimde görebilmekti. Bir haftada hayalini kurduğum sonuca ulaşmış olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Hatta sabah uyandığımda ben bu süreci yaşadım mı? Bu süreç hakikaten oldu mu diye uyandım. Çünkü ağzımda bir işlem yokmuş hissiyatı vardı. Hemen kalkıp aynaya baktım ve aynada hakikaten bu sonucu aldığımı görmek beni tekrardan çok mutlu etti. Tüm bu süreçte başından bu ana kadar gelen hakikaten tüm süreçte ki bütün arkadaşlara, Melih Hoca'ya ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Gülüş tasarım için gelen hastalarımız neler yaşıyor onu göreceğiz hep birlikte. Onur Bey, şimdi sizin yüz taramanızı gerçekleştirdik. Bunun avantajı şu oluyor bizim için. Size bir gülüş tasarımı yapacağız ve bu gülüş tasarımında geleneksel yöntemler dışında bu dijitalleşme adına yapılmış en büyük adımlardan biri. Çünkü bunu 2 boyutlu fotoğraflarla yapmaya çalışılıyor ve bu 3 boyutluya göre daha dezavantajlı. Neden? Çünkü derinlik yok. Derinliği de biz burada ağzı çalacağımız tasarımla bunu eşleştireceğiz ve size daha doğru, sizin yüzünüzün proporsiyonuna uygun tasarım elde edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Sağ olun. Bir gülüş tasarımı yaptırmak istiyorsunuz. Evet. Gülerken beni memnun etmeyen bir görüntü oluşuyor hep. Buna istinaden bununla ilgili yardım ve destekleriniz için sizinleyiz. Tamam, o zaman şöyle bir komple bakacağız önce. Sizin bildiğiniz ya da bilmediğinizle ilgili sorularınız var. Önce onları bir ortaya koyacağız. Bir genel bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra tabii ki beklentileriniz doğrultusunda ben size sorular soracağım. Mesela en çok dişlerinizle ilgili neyi seviyorsunuz? Bir de neyi sevmiyorsunuz? Onları ortaya koyacağız. Sonra sizin dişlerinizin durumunu, şimdiki durumunu karşımıza alacağız böyle. Bunları nasıl görmek isterdiniz kendinizi? Onları çıkaracağız ortaya. Ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Harika hocam. Gülüş tasarımı için bir araştırma içerisindeydim. Sosyal medyada gezinirken Melih Hoca'nın önüne çıkanlarda gördüm. Kendisini araştırdığımda da hakikaten işinde ne kadar uzman, ne kadar detaylı bir iş yaptığını gördüm. Daha detaylıca araştırdığımda da hakikaten uzmanlığı konusunda çok derinlik kazandığını görmek beni çok mutlu etti. Gülüş tasarımı yapmak bazen kolay olabilir ama burada gülüşün çok orijinal kalması benim için çok önemliydi. Çünkü yapılmış bir diş gibi değil ama daha doğal bir diş gibi olması benim için en önemli noktaydı. O yüzden Melih Hoca'nın iletişim bilgilerini alıp randevu oluşturup buraya geldim. Sonrasında da karşılamadan itibaren herkes çok ilgiliydi gerçekten. Kendimi evimde hissettim. Bu anlamda destek olmak için dişimin röntgeni çekildi, ölçüleri alındı. 3 boyutlu değerlendirme için farklı bir makineleri vardı. O da çok ilgimi çekti. Çünkü dişin derinlemesine gözlemleyip daha iyi sonuçlar alabilmek adına detaylandırmaları hakikaten benim çok hoşuma gitti. Açalım, kapat bir daha.
Hastalarımız bize küçük bir şey için bile gelse biz bütüncül bir değerlendirme yapmamız lazım ilk önce. Tabii ki kaslarından, ekleminden, bütün postürel duruşundan, dişlerin birbiriyle ilişkisi, bütün bunları önce bir değerlendirmemiz şart. Şu ilk neresi çarptı? Şurası, sol taraf. Sol arka mı? Aha. Kaplama yani. Evet. Burada da bir ses geldi. Aç bakayım. Ağrı var mı? Yok. Başın ağrı mı? Yok. Spor yapıyorsun muhtemelen. Evet. Dur bakayım. Sonrasında Melih Hoca muayene etti. Muayene ederken de sadece evet dişime bakıp şu dişlere gülüş tasarımı için bunu yapacağız deyip geçebilirdi ama detaylı muayene etmesi benim çok şaşırttı. Peki gelelim. Senin rahatsızlığın tam olarak buradaki düzensizlik. Evet. Şu dişlerindeki şu aralıkların görünüyor Boşluklar. olması, boşlukların görünüyor olması. Seni Çarpık düzen. rahatsız eden bu. Evet. Görsel anlamda rahatsız ediyor Bir beni. görsel rahatsızlık var, evet. Hiçbir şekilde fonksiyonel duruma karışmadan dişlerin sadece ön yüzeylerine işlem yaparak sizi rahatlıkla gülüş tasarım yapabiliriz. Bununla ilgili bir ön çalışma yapacağız önce. Tabii Mesela ki hocam. buraları kapattığımızda ne olacak? Bu dişleri güzel güzel böyle restore ettiğimizde çok fazla diş kesimi vesaire gerekmeyecek ama bu boşlukları doldurduğumuzda Evet. sanıyorum yaklaşık altta üstte şu molar dişleri, azı dişlerini de işin içine katmak gerekebilir. 12 tane diye düşünelim. Altta da 8 ya da 10 tane dişle size bir gülüş tasarımı yapabiliriz. Buraları güzelce doldurup güzelce bir tasarım yaparak bunun için aldığımız o yüz taraması, fotoğraflar, bütün bunları inceleyerek bütün bunların üzerinde size yakışan şekli, formu, diş tipini bunun üzerine yerleştirdiğimizde ön tasarım yapmış olacağız. Buna bir mock-up diyoruz. Evet. O mock-up'ı ağızda da uygulayarak göreceğiz birlikte. Ve eğer bunda memnun olursak, siz de memnun olursanız, aynadaki görüntünüzü beğenirsiniz. O beğendiğimiz form üzerinden daimi bir şekilde çalışmalarımıza başlıyor olacağız. Mesela renk konusundaki beklentinizi sorayım. Dişlerinizin renginden. Doğal anlamda ilerlemek kesinlikle tercihim. Dolayısıyla siz doğal dişlere sahip olduğunuz zaman zaten kimse gelip size dişleri nerede yaptırdın diye sormayacak. Evet. Şüphesiz ama güzel bir dokunuşla da harika bir sonuçla da o özgüveni daha da ortaya koymak var. Evet, o yüzden evet. o da bir tercih sebebi yani. Şimdi mesela benim size önerim biraz da böyle saçlarda hafif kırlaşmalar da var. Evet. Mesela şu renk yeterli olur mu size? Bir şöyle, isterseniz böyle bunu aynada böyle dişinize de tutarak bakabilirsiniz. Şöyle biraz ayakta bakalım mı? Tabii ki. Aşağı yukarı. Buna yakın bir genel bakı, böyle yakın değil de daha şöyle geniş bakarsanız, yakınlaştır şöyle. Evet. Yani bütünün bu renkte olduğunu varsay, yeterli olur mu? Bence gayet güzel. Tamam. Bu bir ön renk seçimi Evet. oldu. Bunu daha sonra daha detaylı bir şekilde karar vereceğiz. Tamamdır hocam. O zaman şimdi bütün bu aldığımız kayıtlarla beraber ben çalışmalara başlıyorum ekibimle birlikte. Size zaman ve gün ve saat verecekler. O gün tekrardan yaptığımız çalışmayı sizinle paylaşıyor olacağız. Süreç başlıyor. Kendisi 3 boyutlu dişimin görüntüsünü aldıktan sonra, tedavisini bitirdikten sonra bu tasarlamalar gerçekleşecek ve sonrasında denemelerle beraber süreç ilerleyecek. Gülerken daha özgüvenli ve mutlu olacağım bir gülüşe sahip olacağım için şimdiden heyecanlıyım. Bu kaninlerin embrojürlerini görüyorsun aşırı. Alt çeneyi bir kapatalım. Zaten alt çenede de aynısı var da. Üst çenede, siyah estetiğimizde buradaki aşırı embrojürler estetik olarak bir nahoş bir görüntü veriyor zaten. Oklüzalden bakacak olursak bir de bu ön santrallerdeki kelebek formu. Dolayısıyla mock-up'ta tabii ki bu santrallerin distallerinden biraz daha fazla kesimli bir şey olacak. O şekilde yapalım. Bir mock-up'ı şimdi yapmıştık, görelim. Bu zaten gayet güzel bir görüntü verdi. Evet. Evet. Gördüğün gibi buradaki distaldeki kesimler daha fazla. Zaten Biraz hastamız da şeffaf bize işte kaninlerinden şikayetçiydi daha çok. en çok oradan. Bir kaniller. de alt dişlerin tabii ki. DSM'lıydı. Şimdi burada bir asimetrik bir kısalma vardı. Onu da burada düzelttik. Güzel. Tabii biz çalışırken hastamızın yüz taraması da. Zaten burada belli. O sağ premoların çok uzun olduğunu da burada görüyoruz bak. Oradaki premolar fazla uzun. Tamam, şimdi genişten bakalım. Aynen. Şu an bu gayet iyi görünüyor. İyi bir tasarım. Elinize sağlık. Bakalım. Alt çene için konuşalım isterseniz. Evet. Alt çenede de bir kısaltma yapacağız burada. Bu sivrilikleri yok etmemiz lazım. Tabii fonksiyonu düzelterek. Evet. Bu boşluklar çok rahatsız edici. Bir fazla kesime gerek kalmadan en iyi uygun şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Şimdi bakalım tekrar tasarıma. Güzel. Evet. Bence tamamdır tasarım. Her şey gayet iyi görünüyor şu anda.
Evet, şimdi bu yaptığımız tasarım vardı ya, zaten ekranda görüyorsun. Evet hocam. O ekranda tabii dişlerin bazılarının yerleri değişti. Birazcık içeri aldık, dışarı aldık. O çapraşıklıkları düzelttik, boşlukları kapattık derken böyle daha derli toplu, düzgün görünen bir şey çıktı ortaya. Şimdi bunu tabii ağızda önce bir görüp kesimleri, o preparasyon dediğimiz bizim diş üzerinde yapacağımız törpüleme işlemleri olacaksa, ki olacak bazı yerlerde. Evet. Mesela görüyorsun bazı yerlerde ucunda mesela kendi dişinin formu çok önde. Evet. Şimdi orayı birazcık tabii törpülemek gerekiyor. O tip tasarım üzerindeki göreceğimiz şeyleri nereden ne kadar törpüleneceğini anlamamız için en az dişten törpüleme yapmanın yolu bu. Bu mock-up dediğimiz tasarımı ağza aktaracağız. Sonra onu beğenip beğenmediğimize bakacağız. O bizim planımız. Eğer o plan okeyse, evet biz bu yola gidiyoruz dediğimiz anda onun üzerinden çalışacağız. Dolayısıyla en az dişine dokunarak en iyi sonuca ulaşmak için çalışmamızı yapıyor olacağız. Tamamdır hocam. Tamam, şimdi böyle modelde bakınca çok anlaşılmıyor tabii. Ekranda da Evet. bakınca anlaşılmıyor ama bunu ağızda görmenin bir yolu var. Onu yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Bu şimdi o yaptığımız tasarımın 3 boyutlu yazıcıdan aldığımız çıktısının üstüne yaptığımız kalıp. Bu kalıbı şimdi ağza aktardığımız zaman tasarımı ağızda görüyor olacağız. Şimdi öncelikle bu tam oturuyor olacak. Bir açalım bakalım şimdi şöyle. Evet, gördüğünüz gibi tam oturdu. Evet, yaklaşık böyle 3-5 dakika sürüyor. Herhangi bir işlem yapmadık, anestezi yapmadık, iğne yapmadık, dişine herhangi bir şekilde dokunmadık. Daha ilk dokunduğumuz an hasta oturuyor. Hastamızı aldık. Önceden hazırladığımız o tasarımı, o silikonu içine birkaç dakika içinde donan materyali uygulayıp ağza taktıktan sonra fazlalıkları temizledik. Şu anda çıkartmaya hazır. Çıktığında bakalım karşımıza ne çıkacak. Birkaç dakika sürdü sadece. Şimdi hemen hastamızı yatırdığımız gibi tekrar geri kaldıralım. Bir hasta kendisini boy aynasına bir görsün, öyle baksın. Genelde daha çok üst dişlere yapıyoruz bunu önce ki üst dişler üzerine ayağa kalkabiliriz bu arada. Bu bizim aynı bir maketimiz. Tasarımı az çok bizim yol haritamız gibi düşünün, maketimiz gibi düşünün. Birebir aynısı olacak diye bir şey yok. Burada tabii bütün bir blok şeklinde geçiyor hepsi birbirine. Evet. Tek tek, tane tane değil. Ama dişlerimiz yapıldığında nasıl olacak? Tane tane, tek tek, her biri ayrı olacak. Çok güzel. Ancak dişlerin o formları, bizim o pembe estetiğimiz, diş etini estetiğimiz, dişlerimiz bir de siyah estetik dediğimiz o dişlerin uç kısımlarının görünümleri. Evet. İşte bu üçünün birbiriyle ilişkisi baktığınız zaman, şu aralayarak baktığınız zaman, biraz açalım. Şu siyah estetik dediğimiz şu uçları, hani nasıl aralarında Evet. değil. Pembesi, beyazı ve siyahı gibi. Hani baktığınız Doğal zaman yapısı. o silüeti ve doğal yapısı adına ne düşünüyorsunuz? Bu bizim yol haritamız adına iyi midir? Tasarımımız uygun görünüyor benim için. Çok hoşuma gitti. Şu an bile sanki sonuç bitmiş gibi yani. Hakikaten çok mutlu oldum. Ya bu şekilde devam edeceksek ben çok mutluyum şu an. Tamam. Ağzımı kapatmak istemiyorum şu an yani. Tamam. O zaman şimdi bunun tasarımı için, çalışma için bunun üzerinden bazı indirgemeler, bazı kesimler, törpülemeler yapmamız lazım ki o törpülemelerden sonra ölçü alacağız. Ölçü üzerine biz daimi çalışmamızı yaparken tekrardan aynısını, bu yaptığımız çalışmayı ağzınıza, dişlerinize geçici diş olarak takacağız. Siz bugün buradan bu şekilde ayrılıyor olacaksınız. Süper. Tamam. Heyecanla bekliyorum hocam. Tamam, hadi bakalım. Şimdi bütün dişlerin üzerinden belirli oranda, belirli bir kalınlıkta, şu oluklu frezde yarım milimetre kalınlığında bir oluklar açtık. Bu olukların üzerinden şöyle kurşun kalemle çizecek olursak, birazdan göreceğimiz gibi böyle çizecek olursak bu açtığımız olukların iç kısımlarını şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Bu mock-up'ımızı artık çıkarabiliriz. Nasıl bir kesim derinliğine sahip olmak istediğimizi, ne kadar derin olmasını istediğimizi artık biliyoruz çünkü. Evet, ne anlamış olduk şimdi? Demin ekranda da görmüştük.
Şu 2 numaralı dişlerden mesela neredeyse hiç kesim yapmamıza gerek yok. Ancak bu 1 numaralı dişlerin dış kısımlarından yapmamız lazım. Mesela orta kısımlarından kesime gerek yok. Bu kanin dişlerden bir miktar törpüleme yapmamız lazım. Hem boyundan hem yanak kısmından. Bu arada dişlerin boyundan da çok düzeltmemize, almamıza gerek yok gördüğün gibi. Bunu yaptığımız zaman yeteri kadar dişten törpülemiş olacağız. Ancak fazla törpülememiş olacağız. Yani bu işlemi yaptığımız zaman yeteri kadar dişten törpüleme yapmış olacağımız gibi asla fazla kesim yapmış olmayacağız. Dişlerin minesinden olabildiğince en az kesimini yapmış olacağız. Ya ön dişlerin preparasyonu bitti. Bu arka bölgede eski bir kaplama vardı. Onun orada tabii öyle kalmasına gönlümüz razı değil. O yüzden onu söktük şimdi. Onu da tasarıma dahil ediyoruz. Onun dışında küçük azı dişleri de yaptıktan sonra kesim işlemi tamamlanmış olacak. Ölçü alma işlemine geçiyoruz. Evet, hastamızın dişlerinden küçük düzeltmeler, küçük preparasyonlar, küçük törpülemeler yaptık. Tabii ki hastamızı bu şekilde göndermeyeceğiz. O başta yaptığımız tasarımı geçici olarak kendi ağzına şimdi aktarıp o şekilde eve gitmesini sağlayacağız. Dolayısıyla yaptığımız tasarıma alışmasını da sağlayacak aynı zamanda bu. Bize onunla ilgili geri dönüş yapabilir. Diyebilir ki işte dişlerin biraz fazla uzun oldu, fazla kısa oldu, biraz daha uzun olsun, biraz daha öne çıksın, biraz daha köşeli olsun gibi üzerinde beğenisi doğrultusunda bazı yorumları da olabilir. O doğrultuda biz de daimi dişlerini yapıyor olacağız. Evet, bugünlük bu kadar. Sevgili hastamızın gülüş tasarımını kendisi geçici olarak da uyguladık. Böylelikle şu an buradan tasarım yaptığımız dişlerin görüntüsüyle ayrılıyor olacak. Evdeki birlikte yaşadığı insanlara gösteriyor olacak, ailesine paylaşıyor olacak ve yorumlar alıyor olacak. Ve kendisinin geri dönüşüyle beraber biz hızlı bir şekilde daimi dişlerini üretiyor olacağız. Bugün ikinci gün. Bugün de alt dişleri yapacağız. Dün yaptığımız üst dişlerin geçicileriyle çok memnun kalmış hastamız. Bunu dün dinlemiş olduk kendisinden. Ailesi gördü, herkes gördü ve dişlerinden çok memnun olduğunu bize dile getirdi. Dolayısıyla dün aldığımız ölçü üzerinde daha önce yaptığımız tasarımın aynısını yapacağımızdan şüphemiz yok. Bugün de alt dişlerin törpülemelerini hallettikten sonra onun geçicisini de uygulayacağız ve kendisini alt üst yeni dişleriyle evine uğurlayacağız. Ve biz oturacağız, yeni dişlerin daimilerini yapmaya başlayacağız. Hocam kaç yıldır böyle hamur yoğuruyorsun? Kendimi bildiğimden beri. Gülüş tasarımının hazırlık aşamasında hastaya birkaç dakika içerisinde bu mock-up'ı uygulamak en sevdiğim kısmı. Çünkü gülüş tasarımı benim bakıp kendi dişleri üzerinde nereye ne kadar ekleme, ne kadar düzeltme yapacağımı bildiğim bir şey olduğu için onu düzenledikten sonra onu birkaç dakika içerisinde hastanın ağzına uyguladığımız zaman böyle sihirbazlık gibi bir şey oluyor adeta ve hasta bir anda kalkıp kendisine aynada baktığında çok etkilenebiliyor, çok duygusal anlar yaşanabiliyor. Böyle koltuktan mutluluk gözyaşlarıyla kalkan hastalarım da olmuştu daha önce. O yüzden en sevdiğim kısmı o ani wow etkisinin olduğu bir andaki o değişimi hastaların görüyor olması. Anestezi yaparken yumuşak dokuda kılcal damarların olmadığı bir alanı tespit edip daha çok iğneyi yumuşak dokuya batırmak yerine yumuşak dokuyu şöyle hareketlendirip onu iğneye yaklaştırarak oraya batmasını sağlamak acısız anestezi yapmanın püf noktalarından biridir. Dişlerdeki hazırlığımızı yaptık. Çok minimal invaziv dediğimiz diş törpülemeleri, kendimize yapacağımız restorasyonlarda üstüne koyacağımız o ince laminelere eşit kalınlıkta olabilmesi için, güzel diş morfolojisine uygun olabilmesi için yer açtık. Ölçümüzü aldık. Şimdi de kendisine o yaptığımız tasarımı geçici dişleri olarak uygulayacağız. Ve o uygulamasıyla hastamız birkaç gün daimi dişler yapılana kadar hem yemek yiyecek, hem gülecek. Yani hem estetik hem fonksiyonel olarak bu yapacağımız geçiciler kendisine hizmet etmeli. Dolayısıyla çok hassas, kenarları düzenli ve konforlu olmasını istiyoruz. O yüzden de o geçicileri şimdi kendisine uygulayacağız ve öyle uğurlayacağız kendisini. Geçici dişler öyle alelade dişlerin üzerini kapatacak şekilde değil, daimi dişlerde yapacağımız en son tasarımın şeklini ve formunu temsil etmeli. Dolayısıyla hastamız bu şekle ve forma alışmalı, onu kabul etmeli. Biz de onu ağızda görerek uygunluğunu görmeliyiz ve daha sonraki yapacağımız işlere bize rehber olmalı.
Mock-up'ı denedik ağızda. Gayet iyi görünüyor. Tam planladığımız gibi oldu her şey. Şimdi de daimi tasarımı aynen onun üzerine çakıştırdığımız zaman kesimlerin üzerinden nasıl bir şey oluyor? Ben kesimleri yaptım. Aynı tasarımı çakıştırdığımız zaman kesimler doğru olmuş mu? Bakalım. Evet, ben bir eşleştirme yaptım. Önce başlangıç taramasıyla kesim halini taramasını. Burada kesim yaptığınız yerleri görüyorum. Evet, bu başlangıç haliyle. Tasarımı oturttuğumuz zaman nasıl oluyor? Gayet güzel. Tane tane. Evet, gayet iyi görünüyor. Şeffaflaştıralım, kalınlıkları bir görelim. Evet, gayet gördüğün gibi eşit kalınlıkta oldu. İşte mock-up üzerinden kesim yapmanın avantajları bunlar. Kesinlikle. İşte her yerde eşit bir kalınlık var şu anda. O yüzden başarılı bir iş olacak gibi görünüyor. Evet, şimdi sırada üretim var. Evet, şimdi üretim var. Felspatikten yapalım bunları. Çünkü alttaki dişlerin rengi gayet iyi. Bir iki istisna var orada grilik olan arka tarafta ama onun dışında bence felspatik seramik en güzel sonucu verecektir. Çok başarılı oluyor felspatik şu an yaptığımız lamineler. Çok doğal, çok canlı oluyor. Çok canlı diş gibi görünüyor. O yüzden felspatik porselenden, seramikten kazıyalım. O bize en güzel sonucu verecek. Bu da çok uygun bir vaka buna. Evet, tamamdır. Yaptığımız lamineleri eskiden kalıba alıp presliyorduk yaptığımız işi. Şimdilerde artık kazıma usulü makinelerde kazınarak çıkıyor. Daha hassas oluyor birçok açıdan. Ama yine de yüzey tekstürü dediğimiz bir işlem var. Yani o yaptığımız makineden çıkan ya da presten çıkan lamineleri modele önce bir adapte ettikten sonra o laminelerin yüzeyindeki, yani bir dişin yüzeyi aslında dümdüz değil. Dümdüz olsa karşıdan ışık vurduğunda, ışık geldiğinde ışık olduğu gibi yansıyacaktır ve orası beyaz görünecektir. Yani böyle bir ışığı bütün olarak orada parlama yapacaktır. Dolayısıyla aslında bir dişlerimizin yüzeyinde bir dalgalı bir tekstür dediğimiz bir doku var. O dokunun da bir formu var. Bir kabarık olduğu, ince olduğu yerler var. O tabii ne yapıyor? Işık geldiği zaman ışıkta kırılmalar yaratıyor ve farklı yönlere doğru kırılmasını, farklı yönlere doğru ışığı yansıtmasına sebep oluyor. Bu da bizde estetik olarak daha tabii doğru sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Aksi halde göreceğimiz şey aşırı derecede parlak veya mat yüzeyler olacaktır. Işık bir noktadan geldiği zaman ayna gibi aynı yönde karşı tarafa yansıması söz konusu olacaktır ki biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz her yönden gelen ışığı farklı yönlere doğru yansıtacak bir yüzey tekstürü meydana gelmesi. Bunlar tabii laboratuvar işleri, diş teknisyenliği kısmı işin. Evet, ben yıllarca bunları kendim yaptım. Tabii şimdi bunların hepsini, her şeyi de kendim yapıyorum diyemem. Kliniğimizde kendi laboratuvarımız var. Ancak burada yine diş teknikeri arkadaşlarım var yanında. Şu an mesela Murat Bey'in çalışması bu. Murat Bey'in yaptığı bu tasarımı beraber gördük, onayladık. Şimdi onun üzerine ufak dokunuşlar yapmak istiyorum ben. Aslında bu bir ekip çalışması. Her aşamasında başka insanlar durumu ele alabiliyor. Örneğin eskiden de laboratuvarda alçı modeli hazırlayan teknisyen farklı. O alçı modeli hazırladıktan sonra onun ilk aşamasını yapan farklı. Ya en az 10 kişinin elinden geçerdi bizim mesela işlerimiz. Hatta buna katacağımız bu işleri doktora gidip hekimden alıp getiren kurye elemanı bile ekibinin bir parçası. Yani dolayısıyla hiçbir şey aslında tamamen baştan sona tek başımıza yapmıyoruz. Bir ekip çalışması var işin arkasında. Yüzey tekstürü için biraz doku verdik yüzeyine şimdi. Son ciladan önce, bitimden önce küçük dokunuşlarla, belki bazen küçük ilaveler, bir takım dokunuşlarla biraz renklendirmeler, hafif böyle o renk geçişlerini daha iyi vermek için çok önemli bir takım minik dokunuşlar yapacağız. Buna biz bitim diyoruz. Son bitim işlemi. Cila işlemi de diyebiliriz. Aslında kullandığımız o seramik tabak çanaklardan da biliriz. O seramik yapıldıktan sonra onun bir sırlama işlemi vardır. En son bir sırlanır yüzeyi. O sırlama işleminde yüzeyinde artık bir geçmeyecek, daimi bir parlaklık oluşur. İşte o parlaklığı oluştururken orada küçük bir takım renk temaları, işte daha kök kısmına yakın hafif şöyle bir sarımtıraklık, uç taraflarında da minik şeffaflıklar vererek, şöyle gördüğünüz gibi şöyle küçük şeffaflıklar vererek orada doğal dişe yakın bir doku oluşturmak istiyoruz.
Şöyle mavi tırak, böyle şeffaflık vermeye çalışıyoruz. Biraz böyle mavi tırak bir şeffaflıkla bu dijital üretilen gülüş tasarımlarında o şeffaflıkları verdiğimiz zaman çok daha derin bir doku oluşuyor. Bittiği zaman o tekstürle beraber daha iyi bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Evet, mesleğimizin biraz da sanat olarak adledilmesi biraz da buradan geliyor. Böyle ince fırçalarla, minik boyalarla o final işlemini yapmak gerçekten adeta bir sanatçı elinden çıkmış gibi bir şey çıkmış olmasına sebep oluyor yaptığımız dişlerin. Tabii ki yaratılmış olanın, var olanın en iyisini taklit etmek aslında yaptığımız şey. Burada da şimdi boyama işlemini, final sırlama işlemini yaptık. Şimdi bu fırına girecek, fırından çıkacak. Bir yarım saat kadar sonra artık hazır olacak. Ondan sonra hastamıza uygulamaya artık hazır hale geliyor olacağız. Fırından iş yavaş yavaş çıkıyor. Birdenbire değil. Dolayısıyla fırının açılmasının bir süresi var. Fırın birdenbire açılsa o seramik çok sıcaktan birden soğuduğu zaman tabii çatlar üstündeki koyduğumuz laminalar. Dolayısıyla onun yavaş yavaş soğuması lazım. Fırın onu kendisi yavaş yavaş dereceyi düşürerek soğutuyor. Ve o sinyal verene kadar da ellemiyoruz. O sinyal verdikten sonra çıkartıyoruz. Şimdi fırın kapandı. Hemen elimizi de sürmüyoruz. O dışarıda şimdi kendisi oda sıcaklığına kadar soğuyacak. Evet, incecik yaptığımız laminalarımız hazır. Hastamız da koltukta hazır. Yeni dişlerine kendisini kavuşturacağız. Evet, laminelerimizi dişlerin üzerine koyduk. Sadece prova yapmak amaçlı, nasıl oturduklarına bakmak amaçlı. Burada laminelerin inceliğini görüyoruz. Sadece arada su var şu an. Alttaki dişimiz ve lamine üstünde görüldüğü gibi. Üzerinde böyle incecik seramik yaprakçıklar. Bunları buraya çok hassas bir şekilde yapıştırdığımız zaman daha buradan çıkmaları söz konusu değil. Evet, gülüş tasarımımızın sonuna geldik. Dişlerimizi yapıştırdık. 1,5 saat kadar sürdü. Hem alt hem üst. Bütün görünür yüzeydeki dişlerin üzerine o ince lamineleri yapıştırdık. Tabii ufak tefek anesteziler var. O yüzden hastamız şimdi tam düzelmiş haliyle hissedemiyor. O yüzden fikirlerimizi şimdi göstereceğiz aynada. Fikirlerimizi herhalde daha sonra kontrol seansında beyan ederiz size. O zaman birkaç gün sonra yine görüşeceğiz. Tabii ama ki şimdi bir nasıl fikrini almak isteriz tabii ki. Çok iyi ya. Yani resmen rüyadan uyanmış durumdayım. Bir de ağzımı kapatabilsem müthiş olacak ama şu an eliniz kolunuz yerkemez hocam. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Güle güle kullan inşallah. Hep böyle gül. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, hastamız kontrol seansına geldi. 3 gün geçti aradan. Şimdi kendisine şikayetlerini soracağız. Sonra ağız içi muayenemizi yapacağız. Belki dişlerin kenarlarında küçük yapıştırıcı artıkları kalmış olabilir. Şöyle bir göz gezdirmekte fayda var. Dişlerin aralarına tekrar diş ipiyle sağlıklı bir şekilde temizleyebilmesini sağlamak için şöyle etrafında tekrar bir bakım yapmakta fayda var. Bu kısa seanstan sonra hastamızı güle güle uğurlayacağız. Bu kontrol seansındaki en önemli şeylerden bir tanesi de kapanış kontrolü. Kapanışı tekrar kontrol ediyoruz. Çünkü o ilk yapıştırma seansında anestezilerin etkisiyle hastanın ağzının çok uzun süre açık kalması sebebiyle doğru kapanış verememiş olabilir. O uyuşukluklardan dolayı biz doğru tam olarak kontrol edememiş olabiliriz. Dolayısıyla tekrardan kapanışı kontrol etmek çok önemli. Beklentim tamamen doğal bir sonuç elde edip bu doğal sonucu kesinlikle kendimde görebilmekti. Beni mutsuz eden görünümler vardı. Dişlerimdeki boşluklar, sivrilikler falan, bunları yok edebilmek çok istemiştim. Bir haftada hayalini kurduğum sonuca ulaşmış olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Hatta sabah uyandığımda ben bu süreci yaşadım mı, bu süreç hakikaten oldu mu diye uyandım. Çünkü ağzımda bir işlem yokmuş hissiyatı vardı. Hemen kalkıp aynaya baktım ve aynada hakikaten bu sonucu aldığımı gördüm.
görmek beni tekrardan çok mutlu etti. Tüm bu süreçte başından bu ana kadar gelen hakikaten tüm süreçte ki bütün arkadaşlara, Melih Hoca'ya ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bunu tüm kalben, içtenliğimle söylemek isterim. Konforlu bir süreç olması anlamında, iyi hissetmem anlamında, benim konforum her anlamda girişten çıkışa kadar düşünülmüş olması hakikaten müthiş bir duyguydu. Hayal ettiğimi bu kadar hızlı, bu kadar sağlıklı ve mükemmel dokunuşların olduğu bir noktada hissetmek ve buna şahit olmak, sonsuz teşekkürler sunmak istiyorum kendilerine. Hakikaten bu beklentilerim fazlasıyla karşılanmış oldu. O yüzden çok mutluyum.